Evde hani piyasadakilerden daha iyi damıtık ürünler yapmak. İddialı bir hedef değil mi? Acaba bu gerçekten mümkün mü? Elimizdeki kaynak Doktor Spirit'in YouTube kanalı diyor ki doğru yöntem ve ekipmanla bu pekala yapılabilir. Bugün işte bu algoritmayı biraz deşeceğiz. Kesinlikle öyle. Doktor Spirit'in damıtmanın algoritması bir videosu bayağı yol gösterici bu konuda. Amacımız ne? Tutarlı iyi sonuçlar almak için damıtmanın temel adımlarını, seçimlerini anlamak. Bir nevi yol haritası çıkarmak yani. Bu ilk bölümde de daha çok yöntemlere bakacağız. Çünkü hani ne istediğine göre yol değişiyor. Anladım. Yani aromatik bir şey mi hedefleniyor yoksa böyle dümdüz saf alkol mü? Ona göre yöntem farklı. Bir de galiba temel teknikler var. Basit damıtma dedin. Bir de daha hassas olanı fraksiyonel damıtma. Hatta rektifikasyon falan. Aynen öyle. Temelde iki ana yol var. Bir de tabii ham madde önemli. Şeker, meyve, tahıl. Kaynak diyor ki tahıl biraz daha teferruatlı, pahalı ekipman istiyor. O yüzden biz şimdilik şeker ve meyve üzerinden gidelim istersen. İlk adım her zaman aynı. Soyma dediğimiz birinci damıtma. Soyma. Şey gibi mi? Kabasını almak gibi mi? Amaç ne burada tam olarak? Tam üstüne bastın. Amaç alkolü o mayşenin içindeki katılardan, ölü mayalardan, proteinlerden falan hızla ayırmak. Hızlıca yani. Genellikle de yüksek güçle hızlı yapılır bu işlem. Ana fikir mayşe durup ekşimesin, alkolü çabucak kurtaralım. Yani burada kalite değil hız ön planda. Peki, şeker mayşesi ile meyve mayşesi arasında fark var mı bu ilk damıtmada? Hız dedik ama. Var tabii. Şeker mayşesinde genelde tam gaz gidilir yani. Maksimum güç neyse o. Baş, göbek, kuyruk diye ayırmazsın. Çıkıştaki alkol oranı diyelim ki %20'ye düşünceye kadar toplarsın biter. Ama meyve ya da tahılda hani köpürme riski vardır. O yüzden daha dikkatli, biraz daha düşük güçle kaynak 2-2,5 kilowatt falan öneriyor. Ve kazanı da ağzına kadar doldurmadan şöyle %75 kapasite gibi çalıştırmak lazım. Burada da kesim yok, çıkış alkolü iyice azalana %0-10 arasına inene kadar devam. Tamam, ilk damıtma anlaşıldı. Hızlı, kaba bir ayıklama yaptık. Şimdi geldik asıl olaya. Yani ikinci damıtmaya. Ruh damıtması deniyor sanırım. Burada işler biraz daha inceliyor, değil mi? Kesinlikle işte işin sanatı, ustalığı burada başlıyor diyebiliriz. İlk yapılması gereken şey birinci damıtmadan aldığımız o alkolü mutlaka seyreltmek. Genelde %20-30 alkol derecesi arası iyidir. Kaynak özellikle şeker maşesinden geliyorsa çok önemli bir şey söylüyor. Seyrelttikten sonra aktif karbondan geçirin diyor. Şiddetle tavsiye ediyor hatta. Niye? Çünkü şekerde bazen istenmeyen tatlar, kokular olabiliyor, onları temizliyor. Anladım. Aktif karbon filtre gibi yani. Peki seyrelttik, belki filtreledik. Şimdi ikinci damıtmada hangi yolları izleyebiliriz? 3 ana yöntem var diyelim. İlki, en temeli, yine basit damıtma yapmak. Yani ilk damıtmadaki gibi bir sistemle ama bu sefer çok daha yavaş, çok daha kontrollü. Şeker bazlı üründe mesela çok küçük bir baş kesimi yapılıyor. Kaynak diyor ki öyle %15, 15 gibi büyük kesimler eski ilkel sistemler içinde. Şimdi küçük bir miktar, belki 100 mililitre kadar yeterli. Bu baş kısmı en uçucu, istenmeyen şeyler atıyorsun. Sonra göbek geliyor. Yani ürünün asıl kısmı, kalbi. Çıkıştaki alkol derecesi %40-50 civarına düşünce kuyruk kısmına geçiliyor. Orayı da ayrı topluyorsun, belki sonra tekrar işlemek için. Peki ya meyve gibi. Hani aromanın ön planda olduğu durumlarda orada nasıl yapıyoruz? Orada biraz daha hassas davranmak gerekiyor. Yine minik bir ilk baş kesimi yapılıyor ama ondan hemen sonra gelen kısım var ya, hani göbeğe yakın başlar, orayı koklayarak ayırmak lazım, çok dikkatli. Çünkü değerli aromaların bir kısmı o başlarda gelebiliyor, hepsini atmak istemeyiz. Göbek burada biraz daha düşük alkol derecesine %35-45'lere kadar toplanabilir. Aromayı korumak için bazı safsızlıklara izin veriliyor yani. Kuyruk yine ayrı ve çok kritik bir nokta var. Meyve alkolleri için 2-3 hafta dinlendirme şart. Karakteri anca o zaman oturuyor. Oo, koklayarak ayırmak. Bu bayağı tecrübe istiyor demek ki. Peki daha hassas kontrol isteyenler, daha saf ürün hedefleyenler. Sanırım orada fraksiyonel damıtma devreye giriyor. Evet.
Daha saf bir ürün istiyorsan fraksiyonel damıtma kesinlikle daha üstün bir yöntem. Burada işin sırrı kolon dediğimiz dikey bir yapıda. İçine dolgu malzemesi konuyor, en az 50 santim olmalı diyor kaynak. Bir de deflegmatör diye bir parça var. Bu geri akışı yani reflüksü kontrol ediyor. Bu çok önemli. Sistem aslında kolon içinde sürekli küçük damıtmaların tekrarlanması gibi çalışıyor. Buhar çıkıyor, soğuyor, yoğunlaşıyor, tekrar buharlaşıyor. Her seferinde daha saf hale geliyor. Deflegmatör de bu süreci ayarlayarak saflığı arttırıyor. Vay canına, bayağı mühendislik işiymiş. Peki bu sistemde şeker ve meyve için süreç nasıl işliyor? Kesimleri nasıl yapıyoruz bu defa? Şeker mayşesinden gelen seyreltilmiş alkolle %20-40 arası başlıyorsun. Yaklaşık %10 gibi bir baş kesimi yapılıyor yine. Ama burada göbekten kuyruğa ne zaman geçeceğini anlamanın anahtarı kazan sıcaklığı. Kaynak yaklaşık 93-94 derece diyor. Çünkü çıkıştaki alkol derecesi zaten hep yüksek, %86 ve üzeri. O iyi bir gösterge olmuyor. Sıcaklık artmaya başlayınca anlıyorsun ki daha ağır bileşenler geliyor. Meyvede ise durum benzer ama aroma hedefiyle başlıyoruz. %25-30'a seyreltilmiş. Yine benzer baş kesimi, sonra koklayarak o hassas ayrım. Hedeflenen çıkış alkolü burada biraz daha düşük, %91-92 civarı. Aromayı korumak için. Kesim yine kazan sıcaklığına 93-94 dereceye göre. İki yöntemde de göbek verimi %65 civarı beklenebilirmiş. Anladım. Fraksiyonelde sıcaklık çok kritik demek ki. Peki ya son yöntem, rektifikasyon? Onun amacı ne tam olarak? Rektifikasyonun tek bir hedefi var. Mümkün olan en saf, en nötr alkolü elde etmek. Tatsız, kokusuz, neredeyse %96,6 saflığa kadar yolu var. Hani vodka yapacaksan ya da likörler için baz alkol arıyorsan işte o zaman rektifikasyon yapıyorsun. Aroma sıfır olsun istiyoruz burada. Süreç nasıl farklı peki? Daha mı zor? Başlangıç alkolü biraz daha yüksek oluyor genelde. %40'ın üzerinde. Yine %10 civarı bir baş kesimi var. Ama burada kritik nokta göbekten kuyruğa geçişi anlamak için kolonun çıkışındaki sıcaklık. Bu sıcaklık rektifikasyon sırasında çok stabil kalıyor. Ama çok ufak 0,1-0,3 derecelik bir artış bile tamam artık kuyruklar gelmeye başladı demek. Çok daha hassas bir kontrol yani. Göbek verimi de bu yüzden daha yüksek, %75'lere çıkabiliyor. Harika bir özet oldu gerçekten. Demek ki ne istediğimize bağlı olarak aroma mı, saflık mı? Seçeceğimiz yöntem de basit, fraksiyonel rektifikasyon. İzleyeceğimiz adımlar da kesim noktaları, sıcaklık takibi, kokuyla kontrol tamamen değişiyor. Kaynağın dediği gibi bunun bir algoritması var aslında. Kesinlikle öyle. Bu yöntemleri arkasındaki mantığı kavramak hem içtiğimiz şeylerin nasıl yapıldığına dair bir bakış açısı sunuyor, hem de eğer bu hobiyle ilgileniyorsanız ne yaptığınızı bilerek daha bilinçli, daha başarılı sonuçlar almanızı sağlıyor. Kapanışta aklıma bir şey takıldı şimdi. Kaynak dedi yani meyve alkolleri karakterini bulsun diye 2-3 hafta dinlenmeli. Acaba o dinlenme sırasında tam olarak ne oluyor? Hangi kimyasal değişimler yaşanıyor da o alkol böyle dönüşüyor, karakteri yerine oturuyor? İşte bu da üzerine düşünecek bir soru.